Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik ve kolay bir yöntemle evde nane çoğaltmayı göstereceğim. Üstelik klasik saksılar yerine geri dönüşümden faydalanarak havada asılı bir nane bahçesi yapacağız. Şimdi malzemelerimizi hazırlayalım ve hemen işe koyulalım. İlk olarak şişenin gövdesinde delikler açmaya başlıyorum. Bir çivi yardımıyla önce şişenin ortasında belirli aralıklarla delikler oluşturuyorum. Bu delikler nane çeliklerinin yerleştirileceği noktalar olacak. Bu yüzden çok sık veya çok seyrek olmamasına dikkat ediyorum. Daha sonra bitkinin fazla su içinde kalmasını önlemek için şişenin en alt kısmına da birkaç delik açıyorum. Böylece sulama yaptığımda su birikmeden rahatça dışarı akabilecek. Bu noktada deliklerin boyutu da önemli. Çok büyük olursa toprak dökülebilir, çok küçük olursa su tahliye edilemez. Sulama için ise şişenin üst kısmında kapağa yakın bir yerden maket bıçağıyla ince bir kesik atıyorum. Ancak tamamen koparmıyorum. Böylece gerektiğinde açıp kapatabileceğim pratik bir sulama alanı oluşturuyorum. Sağlıklı kökler için iyi bir toprak şart. Bunun için daha önce hazırlamış olduğum torfu şişenin içine yavaş yavaş doldurmaya başlıyorum. Peki neden özellikle torf kullanıyorum? Çünkü torf suyu mükemmel bir şekilde tutan ve köklerin rahatça nefes almasını sağlayan doğal bir ortam sunuyor. Eğer torf çok sıkışırsa su köklere ulaşamaz ve bu da büyümeyi yavaşlatır. O yüzden hava alacak şekilde ama çok gevşek olmayacak şekilde dengeli bir dolum yapıyorum. Şimdi sırada şişeyi yerden kaldırarak daha kullanışlı hale getirmek var. Çünkü yerde duran bir şişe hem fazla yer kaplayabilir hem de devrilme riski taşıdığı için içindeki torfun dökülmesine sebep olabilir. Şişenin kapağa yakın kısmına daha önce açmış olduğum deliklerden ip geçiriyorum. Son olarak şişeyi asabilmek için pense yardımıyla bir telden çengel şeklinde bir askı yapıyorum. Bu çengeli hazırladığım iplerin birleştiği noktaya takarak şişeyi güvenli bir şekilde yukarıya asıyorum. Şimdi sırada naneyi çoğaltmak için çelikleme yöntemi var. Öncelikle bahçeme gidiyorum ve dikkatlice en sağlıklı nane dallarını seçiyorum. Burada önemli olan canlı ve diri görünen, hastalıksız ve güçlü gövdeli naneleri tercih etmek. Seçtiğim nane dallarını köke yakın bir noktadan keskin bir bıçak veya makas yardımıyla dikkatlice kesiyorum. Eğer naneyi elle koparırsanız sapın dokusu zarar görebilir ve köklenme süreci yavaşlayabilir. Şimdi elimde köklendirmeye hazır nane çelikleri var. Ancak onları dikmeden önce küçük ama kritik bir işlem yapmam gerekiyor. Alt yaprakları temizlemek. Çünkü bitki enerjisini kök oluşturmaya harcamalı, yaprakları beslemeye değil. Nane saplarını hazırladıktan sonra artık onları önceden açtığım deliklere dikkatlice yerleştirme zamanı. Bu aşama oldukça önemli çünkü çeliklerin köklenebilmesi için doğru şekilde konumlandırılması gerekiyor. Elime aldığım her nane sapını dikkatlice deliklere yerleştiriyorum. Burada nazik olmak çok önemli. Çünkü eğer sapları zorla içeri sokarsam dokuları zedelenebilir ve köklenme süreci yavaşlayabilir. Naneleri deliklerden geçirirken gövdenin hava almasını ve rahatça kök salmasını sağlayacak şekilde bırakıyorum. Şişenin içine dikkatlice yerleştirdiğim naneler artık kendi özel mini ekosistemlerinde köklenmeye başlayacak. Bu yöntem sayesinde şişe içinde sağlanan nemli ve korunaklı ortam köklenme sürecini hızlandıracak ve kısa süre içinde yeni, güçlü kökler oluşmaya başlayacak. Şimdi biraz sabırla bu yeşil mucizenin büyümesini izleyeceğiz. Nanelerimiz yeni yapraklar vermeye başladı, kökleri güçlendi ve mis gibi kokuyor. İlk başta sadece birkaç küçük yaprak vardı ama zamanla genişleyerek daha dolgun ve verimli hale geldiler. Bu süreçte yapraklarını en başta temizlememiz köklenmeyi hızlandırdı. Çünkü bitki enerjisini yapraklara değil, köklere yönlendirdi ve böylece daha sağlam bir büyüme süreci geçirdi. Tabii ki bu gelişimde düzenli sulama ve bakımın büyük etkisi var.
Toprağın nemini kontrol ederek gerektiği kadar su verdim ve doğrudan güneş almayan, aydınlık bir ortamda büyümelerini sağladım. Bu sayede naneler güçlü köklere sahip, sağlıklı ve lezzetli hale geldi.